Evet, giriliyor mu girilmiyor mu, çıkılıyor mu çıkılmıyor mu hiçbir fikrim yok. Tao dedi ki ben çıkmayayım. Dedim ben çıkayım. Mong bóng trong đồn khói nhang muôn hương trên hoa muôn hương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Chơ Đơ Quy Tam Bảo. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Chơ Đơ Quy Tam Bảo. Enteresan. Ben buraya geldiğimde haftada ortalama 3000-4000 lira civarında para harcıyordum. Ve bu paranın karşılığı, V&D karşılığı şu anda düşmüş. Yani 3. aydayım. Daha az V&D alıyorum. Yani birileri paraya çökmüş. Hırsız var arkadaşlar. Gerçekten hırsız var. Người nhiều kiếp sau duyên lành đã được trao, giờ phút thiêng liêng nhiệm màu. Nam mô, Nam mô, Nam mô, Nam mô. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani. Dalat'ın puslu dağlarından Vietnam'ın manevi kalbine doğru Dalat'taki Linh An Tu Pagodası'na doğru bir yolculuğa çıktık arkadaşlar. Ve şimdi yolculuğun sonundayız. Vardık. Huzur verici bir pagoda. Tüm ibadethaneler çok güzel. Hepsinde huzur buluyor insan. Vietnam'ın pagodalarını ben çok sevdim. Tek kelimeyle harika. Ve şimdi şu güzelliğe bakar mısınız? Lady Buddha. Halk arasında Lady Buddha deniyor. Buda'nın normalde erkek olduğunu biliyoruz. Ama burada bir Lady Buddha var. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklaştığınızda havadaki nemin arttığını ve doğanın sesinin yükseldiğini hissediyorsunuz. Linh An Pagodası meşhur Fil Şelalesi'nin hemen yanı başında. Bu tapınak 1993 yılında kurulmuş. Akademik kaynaklara bakıldığında buranın aslında nispeten yeni bir yapı olduğunu görüyoruz. Ancak taşıdığı anlam yüzyıllar öncesine dayanıyor. Buraya adım attığınızda sizi karşılayan ilk şey sessizlik değil, şelale gürültüsüyle karışan bir huşu duygusu oluyor. Burası Vietnam'ın Mahayana Budizmi geleneğinin modern dönemdeki en görkemli temsilcilerinden bir tanesi. Quan Chi Pha Hiang Hi Yang Pha Pha Hiang Hi Yang. Nam Mô Đại Di Đại Pai Đà Yuan Đại Di Đại Pai Böyle yukarıya doğru kaldırdığınızda bu devasa beyaz silüeti görüyorsunuz. 71 metre yüksekliğiyle Vietnam'ın en yüksek heykellerinden biri bu Quan Am heykeli.
Batı'da genellikle Lady Buddha olarak biliniyor. Budist terminolojisinde o bir bodhisattva. Namo Dafana. Yani aydınlanmaya ulaştığı halde diğer tüm canlılara destek vermek, onların aydınlanmasına yardımcı olmak, bir öğretmen olabilmek için aydınlanmanın son aşamasından geri dönen Bodhisattva. Bu noktayı daha önce açıklamıştım, bir kez daha üzerinde konuşalım. Vietnam'ın derin hoşgörüsünün temel noktalarından bir tanesi bu. Vietnam Budizminin, Mahayana Budizminin kendine has bu noktası. Yani tek başına aydınlanma yok. Bütün canlıları aydınlatacaksın, çevrendeki herkesi aydınlatacaksın. Bu o kadar önemli ki arkadaşlar bu kültürde. Dünyaya şifa ve merhamet dağıttığına inanılır. Bu devasa yapıya dışarıdan bakmakla kalmıyor, içine girip en üst kata kadar çıkabiliyorsunuz. Biz de deneyeceğiz şimdi, umarım şansımıza herhangi bir kapanma olmaz. Her kat, bu heykelin içerisindeki her kat zihinsel bir yükselişi temsil ediyor. Vietnam'da Budizm, Mahayana felsefesi üzerine biraz daha derinleştiğimizde görüyoruz ki Tayland ve Kamboçya'dan farklı. Mahayana büyük araç geleneğini benimsemiş. Bu gelenek sadece keşişlerin değil, sıradan insanların da bu yaşamda aydınlanabileceğini savunur. Linh An gibi mekanlar bu felsefenin halka inmiş hali. Burada sadece ritüeller yapılmıyor arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir toplumsal merkez olarak kullanılıyor. Taoizm ve Konfüçyüsçülükten izler olduğunu söylemiştik daha önceki videomuzda. Buna senkretizm deniyor. Akademik dilde bunun adı senkretizm. Yani inançların harmanlanması. Linh An'ın bahçesindeki her figür, her ejderha motifi, her tütsü bu üç öğretinin birleşimini simgeler. Hoşgörü kültürü ve sosyolojik katkı açısından da tekrar şunu söyleyelim. Vietnam tarihi boyunca çok büyük acılar ve savaşlar görmüş bir coğrafya. İşte tam da bu noktada Linh An gibi tapınakların toplumsal rolü devreye giriyor. Vietnam kültürü hoşgörü kavramını bir hayatta kalma stratejisi olarak geliştirmiş. Ciddi kaynaklar Vietnam'daki dini yapıların toplumsal barışı sağlayan birer emniyet sübabı olduğunu vurgular. Yani şunu söylersek hatalı olmaz sanırım. Din, devletin ya da imparatorun ya da diktatörün ya da herhangi bir yöneticinin ürettiği politikaları savunmuyor, faşizmi savunmuyor, şiddeti savunmuyor ya da herhangi bir kesimi ötekileştirmek için kullanılmıyor. Bu tapınakların en önemli özelliği bu. Kimse kimseyi bu tapınaklarda yargılamıyor arkadaşlar. Bu birlikte var olma kültürü. Vietnam'ın bugün dünyaya sunduğu en büyük hazinelerden bir tanesi. Budizmin, Mahayana Budizminin sunduğu en büyük hazinelerden bir tanesi. Pek çok dinin kitabında bu hoşgörüden bahsetse de uygulamasında bunda eser yoktur. Geniş çoğunluk için düşündüğümüzde. Tapınak sadece taştan ve betondan ibaret değil, farklılıkların uyum içinde yaşayabileceğinin bir çeşit kanıtı. Yani düşünseniz arkadaşlar, Buda'nın erkek olduğunu bütün toplum biliyor fakat buradaki Buda heykeline Lady Buddha diyorlar. Yani kadınlaşmaktan ya da kadınsı olmaktan bir korkuları yok. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người con của Phật lắng nghe tiếng chuông mõ, giữ vững chánh niệm sống từ bi trí tuệ. Mizojini, kadın düşmanlığı yok. Homofobi, LGBT düşmanlığı yok. Böyle bir korkularının olmadığını çok daha net bir biçimde zaten kültürlerinde görüyoruz. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Người con của Phật lắng nghe tiếng chuông mõ, giữ vững chánh niệm sống từ bi trí tuệ. Pagoda'da keşişlerin verdikleri derslerde öğrencilerin, yatılı öğrencilerin kaldıkları yer. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Of.
Thank you. Arkadaşlar bunu buraya dikiyoruz. Öyleymiş. Yani umarım becerebildim ama işte benim de ibadetim bu kadar olur. Allah kabul etsin diyelim. Bakın sonsuz döngüyü ve huzuru temsil eden svastika. Sonrasında Batı'da rezil bir ideolojinin simgesi haline geliyor, o ayrı. Ama gerçekte binlerce yıldır svastika burada. Nil Şelalesi. Şu güce bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Pagodanın, Lady Buda'nın baktığı tarafın sağında. Çok güzeller ya. İnsana inanılmaz saygı duyuyorlar. Keşişlerden bir tanesiyle karşılaştık. Bakın tam Buda heykelinin ayaklarının dibindeyiz. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Bu da manzara. Şuradan içeri giresim vardı. Tövbe yarabbim. Çok konuştuk ya. Evet, giriliyor mu girilmiyor mu, çıkılıyor mu çıkılmıyor mu hiçbir fikrim yok. Tao dedi ki ben çıkmayayım. Dedim ben çıkayım, bir bakayım burada ne var arkadaşlar. Burada sular var ya. Bu kadar mı? Allah Allah. Peki buraya nasıl çıkıyorsun? Bunun daha bir üstü yok mu? Evet var. Bakalım ne çıkacak. Burada her şey çok küçük arkadaşlar. Bir yere daha geldik, bir kata daha geldik. Şu anda Lady Buda'nın içindeyiz. Tövbe yarabbim. Birisi ne işin var burada derse anlamadım. Yalnız hiçbir turist de yok buralarda. Sesim ciddi derecede aydınlanıyor diyecektim ya, tövbe yarabbim. Sesim ciddi derecede yankılanıyor. Böyle çıkmaya devam ediyorum. Kafasına ulaştık neredeyse. 5. kattayım galiba. 70 metre miydi? Artık buraya bakmayayım. Burada da bir Buda heykeli çıkacak ama yine de merak etmeden duramıyorum. Bu sefer Buda heykeli yok. Ama yine böyle ibadethane gibi. Evet, bir üst kata bakalım. Abartmıyorum, 9. Eğer yanlış saymadıysam 9. kat. Karanlık. Arkadaşlar şuradan sağ salim çıkalım da. Ama bir üst kata daha çıkar mıyız? Bence çıkarız. Of, iyice darlaştı. Bir ip ve oturma yeri. Lady Buda'nın kafasındayız. Kimse görmeden inelim. Hadi inelim yavaş yavaş. İnişte bir 10 dakika olur herhalde. Burası en ürkütücü noktaydı. İlkokulda Göztepe Pansiyonu İlkokulu'nda okudum ben arkadaşlar. Kadıköy'de Göztepe Pansiyonu İlkokulu. Orada tiyatro salonuna girmek yasaktı. Biz de böyle 4-5 arkadaş mutlaka haftada bir kere, yani sanki bir şey varmış gibi girerdik oraya. Niye girerdik bilmiyorum. Hiç de bir şey bulamazdık. Ne alakaysa o aklıma geldi Allah'ın dalatında. Göztepe Pansiyonu İlkokulu. Tiyatro bölümüne hep de müdür kapatırdı orayı. Öğretmenler yani hep böyle kapatırlardı. Biz de inadına girerdik. İlkokul 2'de miydik, 3'te miydik, öyle bir şeydik. Ne alakaysa orası geldi aklıma.
I think it's about pray place. Some rooms. That's all. Maybe 9 floor or 10 floors. Çıktık, indik. Şimdi şuradan da tekrar. Oh. Of. Of. Çok terledim ya. Bakın arkadaşlar, bunun tamamına çıktık. lệ hồi hương sen ngát quý tam bảo hoa đang sáng soi hồi hướng công đức nhiều đời nhiều kiếp trước nhiều người nhiều kiếp sau duyên lành đã được trao giờ phút thiêng liêng nhiệm màu. Nam mô Nam mô Nam mô. Yani imam gibi, papaz gibi düşünün. Değil, çok farklı. Mantığı çok farklı. Tamamen eşit diğer insanlarla ezbere biliyor. Ve söylerken göz göze geldik. Ben girebilir miyim dedim. Yani içeri kadar, artık neredeyse yanına geçeceğim adamın. Bana yaptığı hareket sadece şuydu. Böyle bir onay. Yani sanki burası zaten Allah'ın ya da varlığın ya da doğanın, adını siz koyun, senin payına düşen neyse gel al der gibi bir yüz ifadesi vardı. Ve ben de çok şükür ki payıma düşeni aldım. Güzelliklerle ayrılıyorum pagodadan.